Fuat ve Güray, üniversiteden beri ayrılmayan iki arkadaştı. Fuat, planlı, temkinli, her şeyin hesabını yapmadan adım atmayan biriydi. Güray ise meraklı, aceleci, ne olabilir ki cümlesini sık kuran cinsindendi. O akşam evde oturuyorlardı. Masada 2 yarım çay bardağı ve yıllar önce bir saha çalışmasından kalma eski, buruşmuş bir kağıt harita açık duruyordu. Güray, haritanın sol üst köşesini parmağıyla yoklarken ince bir iz fark etti. Sanki bir köyün ismi önceden yazılmış, sonradan kazınmış ama mürekkebin gölgesi kalmış gibiydi. Güray, baksana şurası, silik ama bir şey yazıyordu burada. Fuat, eski haritadır, silinmiştir işte. Ama Güray pes etmedi. Telefonundan o bölgeyle ilgili eski forum konularını, blog yazılarını açtı. Hepsinde şu cümleler dönüp duruyordu. Haritada görünmeyen bir köy. Gece gidersen ışıkları görürsün. Düğün sesi, tef, halay ama köyü bulamazsın. Fuat başta alaycıydı ama zihninin bir yerinde bir kıvılcım yanmıştı. İnsanın bilmediği bir şeyle yüzleşme arzusu çoğu zaman korkusunun önüne geçer. Güray heyecanlı bir şekilde "Gidelim, bugün gidelim." Fuat kısa bir sessizlikten sonra "Tamam." Bardak hafifçe titredi. Rüzgar yoktu. Masa sallanmamıştı. Ama ikisi de sebepsiz yere kısa bir an birbirlerine baktı. Kapıdan çıktıklarında arkalarında kalan evren sanki hikayenin o sahnesini kapatıp yeni bir perde açtı. Ve yolculuk başlamıştı. Şehir ışıkları yavaş yavaş küçüldü. Binalar yerini boş tarlalara, tarlalarda giderek yükselen tepelerin gölgelerine bıraktı. Önce her şey normaldi. Radyoda sıradan şarkılar çalıyordu. Şerit çizgileri düzenli aralıklarla gözlerinin önünden akıyordu. Derken radyo önce parazitlendi. Sonra tamamen sustu. Çekmiyor herhalde. Dağlara girdik. Fuat, olur böyle. Telefon ekranlarına baktıklarında sinyalin kaybolduğunu gördüler. Saat ilerliyordu ama zaman duyguları değişmeye başlamıştı. Dakikalar daha uzun, yol daha dar görünüyordu. Asfaltın yerini bozuk, yamalı bir yol aldı. Farların vurduğu yerde toz kalkıyor, sonra ağır ağır geriye doğru akıyordu. Sanki araba ilerlemiyor, dünya geriye doğru kayıyordu. İçerideki sessizlik, motor uğultusuyla karışarak ağırlaştı. Hiç araba geçmiyor, fark ettin mi? Gece, normal. Normal. Ama hissettikleri hiç normal değildi. Yol bir süre sonra ormana kıvrıldı. Ağaçların gövdeleri, farların ışığında birer siyah sütun gibi diziliyordu. Dallar gökyüzünü tamamen kapatmıştı. Ay bile görünmüyordu. Sis yerden yükselmeye başladı. Farların önünde beyaz bir duvar gibi duruyor, ileriyi görmeyi zorlaştırıyordu. Telefona baktılar. Sinyal yok. İnternet yok. Saat çalışıyor ama sanki zamanın kendisi bozulmuş gibiydi. Güray biraz gergin bir şekilde "Bence saçmalamaya başladık. Dönelim mi?" Fuat, "Biraz daha gidelim. Bak haritaya göre köy şu civarlarda." Bu sırada farların ortasında bir silüet belirdi. Yolun kenarında duran yaşlı bir adam. Omuzlarında eski bir ceket, başında yıpranmış bir şapka vardı. Ama yüzü garipti. Işık vurduğu halde netleşmiyor, gölgede kalıyordu. Sanki gözleri var mı yok mu ayırt edilemiyordu. Araba yavaşladı. Yanından geçerken durdular. Fuat, "Amca, buradan Alacaköy'e gidiliyor mu?" Yaşlı adam başını onlara doğru çevirdi
Kısa bir sessizlik ve sonra kısık bir sesle gidilir. Arkadan ormanın sesi bile kesilmiş gibiydi. Nasıl gideceğiz peki? Dereyi geçeceksiniz. Işığı görünce durmayacaksınız. Kimi arıyorsanız çoktan çağrıldınız zaten. Son cümlesi sisin içinde boğuldu. Göz açıp kapayıncaya kadar adamın silüeti sisle birlikte dağıldı. Araba tekrar harekete geçtiğinde dikiz aynasına baktılar. Orada kimse yoktu. Hiç kimse. Dereyi geçtiklerinde sanki görünmez bir çizgiyi aşmış gibi oldular. Orman seyrekleşti. Sis yavaşça dağıldı. Karanlığın içinden sarı ve turuncu ışıklar belirdi. Önlerinde bir köy vardı. Hiç sahipsiz görünmüyor. Aksine hayat doluydu. Evlerin pencerelerinden ışıklar taşıyor, ortadaki geniş alanda kalabalık bir düğün sürüyordu. Müzikler, danslar, kadınların kahkahaları, her şey zor geçen yolun ardından insana neredeyse rahatlatıcı geliyordu. Araba köye yaklaşınca insanlar onlara dönüp baktı. Yabancı oldukları belliydi ama kimsenin umurunda değilmiş gibi bir sıcaklık yayıldı kalabalıktan. Hoş geldiniz evlatlar, buyurun. Düğünümüz var. Misafir başımızın tacıdır. Fuat ve Güray önce tedirgin, sonra yavaş yavaş rahatlamış bir şekilde kalabalığın içine karıştılar. Sofralar kuruluydu. İkisine de yer açtılar. Her şey çok sıradandı. Belki de fazlasıyla sıradan. Fena değil ha, boşuna gerilmişiz. Fuat, en azından aç gitmeyeceğiz. Masadaki hareketler ilk başta normaldi. Fakat dikkat eden biri, aynı anda kaşık sallayan, aynı anda ekmek bölen ellerin garip senkronunu fark edebilirdi. Sanki herkes aynı görünmez ritme uyarak hareket ediyordu. Derken bir ses yükseldi. Damada saat takacağız. Kalabalık kenara çekildi. Damat ortaya geldi. Yüzü net değildi. Gözlerine bakmak istediklerinde bakışları kayıyor. Yüzü bir anlığına sisin içinde eriyormuş gibi duruyordu. Yaşlı bir adam elinde saatle damadın yanına geldi. Saat eski tipti. Metal kasalı, geniş kordonlu ama beklenmedik derecede iyi korunmuş. Saat takılırken kalabalık gülüyor, uğultu yükseliyordu. Ama bu gülüşlerde bir şey vardı. Sanki neşeden çok sahiplenme hissi. Fuat ve Güray da alkışlamaya başladı. Onların da alkışlaması bekleniyordu. Güray telefonuna uzandı. Bir fotoğraf çekilelim, hatıramız olsun. Telefonla birkaç fotoğraf çekildi. Damat, gelin, kalabalık, saat. Hepsi o karelerin içinde görünüyordu. O an her şey normaldi. En azından öyle zannediyorlardı. Gece ilerledikçe hava soğudu. Yol yorgunluğu kendini hissettirmeye başlamıştı. Kalabalığın içinden biri yanlarına geldi. Kendini muhtar olarak tanıttı. Yol uzaktır. Gece tehlikelidir. Siz bugün burada kalın. Evim müsait. Yorgunsunuz. Yola çıkmayın. Teklif mantıklıydı. Zaten başka seçenekleri de pek yoktu. Muhtarın evine geçtiklerinde sobanın sıcaklığı kemiklerine kadar işledi. Odalar temiz, düzenliydi. Onlara ayrı bir oda hazırlandı. Duvarlarda çerçeveler asılıydı. Eski fotoğraflar olduğu belliydi. Ama hiçbir yüz net değildi. Bulanık, oynak, gölgeli. Fuat çerçevelere dikkatlice baktı. Fotoğraf makinesi mi bozukmuş? Güray telefonunu açtı.
çekilen fotoğraflara bakmak istedi. İlk bakışta sorun yok gibiydi. Gelin, damat, kalabalık, ışıklar. Ama fotoğrafı biraz yakınlaştırdığında arka plan tuhaf biçimde titriyor, yüzlerin kenarları dalgalanıyordu. Gözler uzun pozlama yapılmış gibi çizgileşmişti. Hakan içinden rahatsızlık duydu ama yorulmuştu. Üzerine gitmedi. Muhtar kapıdan onlara seslendi. Rahat edin, uykuya kıymet veririz biz. O gece ikisi de alışık olmadıkları kadar derin ve ağır bir uykuya daldı. Ne rüya gördüler, ne bir ses duydular. Misafire verilen uyku derler böyle şeylere. İnsanı sabaha kadar paketlenmiş gibi teslim eden bir uyku. Sabah olduğunda hava açıktı. Gökyüzü mavi, hava serin ama aydınlıktı. Dışarı çıktıklarında köy, gece olduğu kadar kalabalık görünmüyordu. Düğünden eser yoktu. Ortadaki alanda ne sofralar, ne sandalyeler, ne de süsler vardı. Yine de bunun normal olduğunu düşündüler. Belki her şey toplanmıştı. Belki de sabahın bu saatinde herkes uykudaydı. Muhtar kapının önünde onları bekliyordu. Yüzünde anlaşılmaz bir ifade vardı. Sevinçle hüznün karışımı gibi. Yolunuz açık olsun evlatlar. Allah yardımcınız olsun. Cümlenin içinde sıradan bir duadan fazlası saklıydı. Ama onlar o anda sadece nezaket cümlesi olarak aldılar. Arabaya binip köyden çıkarken dikiz aynasından son bir kez baktılar. Köy olduğundan daha hızlı uzaklaşıyor gibi görünüyordu. Bir süre sonra sanki hiç var olmamış gibi ağaçların arasından kayboldu. Harita üzerinde işaretlerle gerçek dünya tekrar çakışıyor. İçlerindeki gerginlik bir parça azalıyordu. Ana yola yakın bir yerde geniş bir tarlada çalışan bir çiftçi gördüler. Traktörünün motorunu durdurmuş, toprakla uğraşıyordu. Aracı durdurup yanına gittiler. Yakıt alabilecekleri yeri sordular. Çiftçi kısa ama anlaşılır tarifler verdi. Sonra sanki aklına yeni gelmiş gibi, "Bu saatte nereden geliyorsunuz böyle?" Güray, "Az ileride bir köy var. Alacaköy. Dün gece düğüne denk geldik. Bayağı kalabalıktı." Adamın yüzündeki ifade yavaşça değişti. Gözleri büyüdü, rengi soldu. "Ne köyü?" Fuat haritadan gösterdiği yeri havada işaretledi. "Şuradaki. Alacaköy işte." Çiftçinin eli havada kaldı. Bakışları dondu. "Evlat, orada köy yok." Hava bir anda ağırlaştı. Rüzgar kesildi. "Çok eskiden varmış. Ama yıllardır orada kimse yaşamıyor. Oralar mezarlık alanı artık." Kelimeler sanki tek tek taş gibi düşüyordu. "Güray, olmaz öyle şey. Biz düğün gördük. Sofra, müzik, halay, damat, gelin." Çiftçi bir adım geri çekildi. Sanki onlara biraz daha yaklaşırsa aynı akıbete uğrayacakmış gibi. Bazı geceler ışıklar görünür orada. Sesler gelir. Davul, tef, halay. Ama bunlar buraya ait değil. Köylüler anlatır. Düğün kurulurmuş. Damada saat takılırmış. Hep bir saat. Fuat'ın zihninde o sahne tekrar canlandı. Takılan o metal saat. Kalabalığın garip neşesi. Yutkunarak, "Bizimle ne ilgisi var?" Çiftçi gözlerini kaçırarak devam etti. Damadın koluna takılan her saat misafir adına takılır. Misafire bağlanmak demektir. Misafir oraya çağrılır, geri dönmek zorunda kalır. Onlar hediyeyi alır,
Karşılığında da bir şey ister. Bazen isim, bazen yol, bazen de geri gelme sözü. Kelimelerini bitirdiğinde hava daha da serinlemişti. Güray elleri titreyerek telefonunu çıkardı. Bak, fotoğraf çektik. Düğünü de görürsün. Belki tanıdığın çıkar. Fotoğraf uygulamasını açtı. Dün gece çekilen kareyi buldu. Durdu. Eli havada kaldı. Ekranda ne gelin vardı, ne damat. Ne düğün, ne ışık. Sadece ikisi vardı. Fuat ve Güray. Eski, yıkık bir mezarlığın ortasında, sisin içinde. Arka planda kimisi kırık, kimisi eğik mezar taşları. Gökyüzü karanlık, hava ağırdı. Fotoğrafın kenarlarında seçilemeyen gölgeler. Gözler uzun pozlama yapılmış gibi uzayıp gitmişti. Çiftçi fısıltıya yakın bir şekilde, İşte orası. Mezarlık. Düğün dediğiniz, onların düğünü. Damada taktıkları saat. Misafir kendini kurtarmak istiyorsa saati toprağa geri gömmeli. Yoksa çağrı kesilmez. Fuat ve Güray birbirlerine baktı. İkisini de aynı düşünce yakaladı. Geri dönmeleri gerekiyordu. Dönmek, gelmekten daha zordu. Çünkü bu defa ne aradıklarını biliyorlardı. Ormana yeniden girdiklerinde sis daha yoğundu. Ağaçların gövdeleri birbirine daha yakın duruyor, gökyüzü tamamen yok olmuş gibi görünüyordu. Telefonlar yine sustu. Araba sanki daha zorlanarak çalışıyordu. Yol, gece geldiklerinden daha kısa ama daha ağır hissettiriyordu. Her viraj görünmez bir sınır çizgisi gibiydi. Patikanın girişine geldiklerinde havadaki soğukluk artık sadece hava değildi. Derinden gelen bir ürperme toprağın içinden yükseliyordu. Sanki yerin altında bir şey nefes alıyor. Her nefeste sis daha da kabarıyordu. Aracı bırakıp yürümeye başladılar. Köyün olması gereken yere vardıklarında gece gördükleri hiçbir şeyden iz yoktu. Ne ev, ne ışık, ne de düğün alanı. Sadece eski yıkık bir mezarlık. Bazı taşlar toprağa gömülmüş, bazıları ikiye bölünmüş, yazılar silinmişti. Ama orada yıllar önce bir hayat kurulduğu belliydi. Ortadaki düz alan, dün gece sofraların kurulduğu yer olarak tanıdık geliyordu. Şimdi o alan, iki büyük mezarın ortasına denk gelen bir çöküntüydü. Toprak, sanki hala üzerine basılmış, üzerinden dans edilmiş gibi kabarıktı. O anda duydular. Derinden, çok derinden gelen bir ritim. Tak, tak, tak. Ne kadar dikkat ederlerse etsinler ritmin yönünü çıkaramıyorlardı. Ses her yerden aynı anda geliyordu sanki. Gökyüzünden de, yerin altından da. Güray fısıltıyla, Fuat, duyuyorsun değil mi? Evet. Adımları ritme istemeden uyumaya başladı. Mezarlığın girişine yaklaştıklarında taşlardan birinin dibine yarı toprağa gömülü bir parıltı fark ettiler. Eğildiler ve oradaydı. Saatin kasası çamurlanmış, camı ince bir çizik almıştı. Ama hala çalışıyordu. Saniye kolu normal bir saat gibi tık tık değil. Düzensiz ama ritmik atıyordu. Fuat, bir an önce kurtulalım şu saatten. Güray, zaten bizi çağırmaları için yeterince sebep verdik.
İkisi de bu saatin sadece bir eşya olmadığını anlamıştı. Bu, gece kurulan düğünün onlara uzanan eli, uzatılmış bir bağıydı. Misafire takılmayan ama misafirin hesabına işleyen bir işaret. Saat mezarlığa ait olmalıydı. Oraya, asıl sahiplerine. Fuat, saati hızlıca mezar taşlarının arasındaki toprağa gömdü. O an hava değişti. Mezarlığın tamamı derin bir nefes alıp veriyormuş gibi bir an kabardı. Sis yukarı doğru çekildi. Sonra tekrar taşların arasına çöktü. Ritim bir süre daha devam etti. Tak, tak, tak. Sonra ani bir kesilme. Sessizlik. Ama bu sessizlik huzurlu değildi. Gölgeler uzuyordu. Sanki etraflarını birileri sarıyormuş gibi hissettiler. Bir kapının kapanması, bir anlaşmanın tamamlanması gibi ağır bir sonlama hissi taşıyordu. Güray, bitti mi? Bize düşen bitti. Onlara düşen bitmez. Mezarlıktan koşarak uzaklaştılar. Her adımda sis biraz daha arkalarında kaldı. Ormanın gölgeleri biraz daha inceldi. Arabaya bindiklerinde motor ilk denemede çalıştı. Yol bu defa daha kısa sürdü. Ya da öyle hissettiler. Eve döndüklerinde her şey normal görünüyordu. Ama dün gece köyde çekilen fotoğraflar hala mezarlığı gösteriyordu. Hiç değişmemişti. Düğün yoktu. Damat, gelin, halay, hiçbiri yoktu. Sadece sis, taşlar ve iki misafir. Gece ilerledi. Bir şey olmadığını kendilerine inandırıp uyumaya çalıştılar. Derken hafif bir ses geldi. Tak, tak, tak. Her atışta odanın içinde hava biraz daha ağırlaştı. Sanki görünmeyen bir şey hala düğünün ritmini çalıyordu. Saat mezarlıkta kalmıştı. Ama ritim onları tanımıştı. Ve bazı düğünler misafir meydandan ayrılsa da müziği asla susturmaz. Bir gün haritada görünmeyen bir köyün adını duyarsanız ve o köyde düğün olduğundan bahsedilirse unutmayın. Damada takılan her saat belki de çoktan başka bir misafire bağlanmıştır. Bu yüzden bazı davetlere gitmeyelim demek sadece tembellik değildir. Bazen hayatta kalma içgüdüsüdür.